Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir piyasaları genel olarak bir tarayacağız. Dünkü yaptığım analizin bir tür devamı olacak çünkü önemli kritik yerlere geldik. Bu noktada bir ABD 10 yıllıklarıyla gene başlayacağım. Burada dünkü analizde ne demiştik hatırlayalım. 4.40'ın üstüne atması gerekiyordu. 4.40 kırıldığı takdirde tahvilden bir çıkış sürecinin devam ettiğini ve öncelikle borsalara ve genele yayılan bir alım süreci yaşanabilir demiştik. Burada en çok işte değerli metallere mi geçiş oluyor yoksa borsalara mı geçiş oluyor bunları takip edecektik. Fakat dün itibariyle bakın ABD 10 yıllıklara baktığımızda 4.40'ın üstünde kalıcı olamadığını ve sürekli bu bölgeden bir dönüş aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada 4.40'ın üstünde tahvillere bir talep olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bakın faizlerdeki geri çekilme buradaki alımlarla birlikte 3.86'dan başlayan şu yükselişin minimum düzeltme sınırına kadar geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla bugün aşağıda 4.26-4.24'ü takip etmemiz gerekiyor. 4.25 altındaki hareketler şu düzeltmenin derinleştiği bir süreci bize gösterecek ve 4.10'lara doğru geri çekilmenin devamı beklenir. Bu da gene bir düzeltme olarak kalacaktır. Ancak 4.10'ların kırılmasıyla birlikte her ne kadar aşağıda 4-3.90 arasında bir ara desteğimiz olsa da ana beklentimiz 3.86'ya kadar burada bu düşüş sürecinin yani tahvile tekrar talebin güçlendiği bir süreci takip ederiz. Bu da ne yazık ki bakın şu düşüşün maksimum tepkisini verdik ve düşüşe tekrar devam ediyoruz diyeceğimiz. Dolayısıyla başta gene borsalar, kriptolar olmak üzere satışların geleceği, aynı şekilde değerli metallerden de bir çıkışın yaşanabileceğini bize gösteriyor. Böyle bir risk taşıdığımız için bakın şu yatay bandı burada takip edeceğiz bugün için. Aşağıda 4.24 kırılıyorsa risk azaltıp yukarıda da 4.40 geçiliyorsa risklerimizi arttırabileceğimiz bir süreci gösterir. Şu yatay bandın kırılımı bugün için oldukça önemli olacak. Şimdi buradan S&P'ye geçecek olursak S&P'de hatırlayalım bakın şu yükseliş sürecinin minimum düzeltmesini yapmıştık ve bu bölgeden tahvillere gelen satışlarla birlikte bir tepki sürecinin başladığını görüyoruz. Burada da bu noktada da şu düşüş sürecine bakacağız. Bu düşüşün bakın şu an için %50'sine kadar ulaşmış durumda. Burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 5.650'nin üstüne attığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde tahvillerdeki o yükseliş, tahvil faizindeki o yükseliş yani tahvillerde yaşanan o çıkışlar bir tepki olarak kalacaktır. Aynı şekilde borsalarda da bir tepki verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. O nedenle yukarıda 5650 kırılmadığı sürece bir tepki verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir sürecin yaşanma riskini taşıyoruz. Yukarıda 5650-5612'de talebin arza döndüğünü görüyorsak en azından risk azaltmak çok önemli olacak. Şimdi buradan Nasdaq'a geçecek olursak bakın Nasdaq'ta da 10.600'lerden başlayan şu yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve pazartesi gününden bu yana ABD 10 yıllıklarına gelen arzdan dolayı burada tekrar piyasanın talebin arttığı bir sürece döndüğünü takip ediyoruz. Şu an için bakın burada da gene %50 şu son düşüşün %50'sini geri almış durumdayız. Fakat burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 19.950-19.720 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölgeye kadar olan yükselişler tekrar satış alma riski taşır. 19.950 üstünde kalıcı olmadığı takdirde tekrar satışa dönme riski taşıdığımızı unutmayalım. Bu bölgelerde arzın güçlendiğini görüyorsak en azından risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan Bitcoin'e geçersek aslında dün şöyle genel bir piyasalara baktığımızda S&P'de %9,5, Nasdaq'ta %12, Bitcoin'de %8, %9 arası bir yükseliş vardı. Gerçekten güçlü hareketlerdi. Hatta Ethereum'da bir ara %14'leri de gördük. Fakat grafiklere dönüp baktığımızda 109.000'den başlayan şu düşüşün daha henüz tepkisine dahi geçebilmiş değil, tepki dahi verebildiğini söyleyemiyoruz Bitcoin'in. Burada 82.700-82.900 üstüne yerleşmesi gerekiyor bir tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için. Bu tepki de minimum yukarıda 87.400
88.800'lere kadar devam edebilir. Maksimum ise takip etmemiz gereken 96.480, 94.300'ler olacaktır. Bu bölgenin gene tepki sınırında kaldığını ve tekrar satış alma riski taşıdığını unutmayalım. Ancak 96.400 üstünde kalıcı olduğunda 99.500-101 binler arasında bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz yukarıda tekrar 108.000-109 binlere doğru hareketin devamı olacaktır. Ancak şunu unutmayalım, daha henüz 82.700-82.900'ler üstünde kalıcı olup bu tepki sürecini dahi başlattığını söyleyemiyoruz. Bu hareketin geldiğini söyleyebilmemiz için, güvenli bir yükselişin geldiğini söyleyebilmemiz için ABD 10 yıllıklarında 4.40'ın üstünde hareketler görmemiz gerekiyor. Buradan hızlıca bir Ethereum'a da geçelim. Bakın Ethereum'u aslında ipten aldılar diyebiliriz. 880'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırının altına inmişti. Dolayısıyla burada artık ana beklentimiz tekrar 880'lere kadar piyasanın geri çekilmesi olacaktı. Arada gene bir 1220'lerde bir ara destek bölgemiz var. Bu bölgeyi de takip edeceğiz tabii ama 1608-1520 bölgesinin kırılması şu son yükselişin başladığı bölgeye kadar yani 880'lere kadar geri çekilmesi ana beklentimiz olacaktı. Dün itibariyle bu bölgeden oldukça güçlü alımlar gördük fakat gelen bu alımlar daha henüz bir tepki sürecinin dahi başladığını bize göstermiyor. Ancak yukarıda 1870'ler geçilecek olursa bir tepki sürecine girdiğimizi düşüneceğiz ve burada minimum 2097-2226 bakın minimum tepki sınırıdır. Bu bölge geçilecek olursa tepkinin güçlendiğini söyleyeceğiz ve 2700-2820'lere kadar tekrar satış alma riski taşıyan bir tepki süreci olduğunu düşünmeliyiz. Ancak 2800'lerin üstüne yerleştiği takdirde her ne kadar arada bir 3250'lerde ara direncimiz olsa da ana beklentimiz tekrar 4000 dolara doğru hareketin devamı olacaktır. Ancak tabii şu an için daha bir tepki sürecinde dahi olduğumuzu söyleyemiyoruz. Bakın 1870 geçilmediği sürece tekrar aşağıda 1500'lerin kırılması ile birlikte bu bahsettiğimiz 880'lere doğru satışların devamı gelebilir. O nedenle oldukça kritik bir süreçteyiz. Yukarıda 1870'lerin üzerine yerleşmesi gerekiyor Ethereum'un. Şimdi buradan bir de değerli metallere geçelim. Gümüşle başlayalım. Gümüşte dünkü analizimizde şu direnç bölgesinin önemli olacağını konuşmuştuk. 30-50-31 dolar aralığı. Bu bölgeyi kırdık. %50 bakın şu düşüşün %50'sine kadar da alımlar devam etti. Şu an buradan bir geri çekilme yaşadık fakat dün kırılan direnci destek olarak şu an için çalıştırmış durumda. Ancak dün genel piyasalara baktığımızda değerli metallere girişin çok az olduğunu gördük. Evet altında güçlü bir hareket gördük fakat o hareket %3-%4 aralığında kalırken örneğin S&P'ye %9,5, Nasdaq'a %12'lik hareketler geldi. Bitcoin her ne kadar tepki sürecini dahi başlatamamış olsa da %8-9'luk hareketler aldı. Fakat altın ve gümüş %3-4 arasındaki bir tepki sürecinde kaldı. Kısacası burada gümüşte minimum tepki sınırını geçtiğimiz için yukarıda 31.80-32.20'lere kadar hareketin devamı gelebilir. Bu tür bir yükseliş tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme riski taşır. Ancak 32.20 üstünde 33.10-33.20'lerde bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz tekrar 34.5'lara doğru hareketin devamı olacaktır. Ancak burada 32.20 üstünde kalıcı olmadığı takdirde tekrar satışa dönme ve bakın şu son düşüşün tepkisini verdik. Dolayısıyla düşen tepeler düşen dipleri getirebilir ve 28 dolarların da kırılma ihtimali gündeme gelebilir. O nedenle oldukça kritik günlerdeyiz. Bu bahsettiğim direnç bölgelerinde talebin arza döndüğünü görüyorsak mutlaka risk azaltmamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da hatırlarsınız 2800'lerden başlayan şu 5 dalgalık yükselişin maksimum düzeltme sınırının aşağıda 2956-2939 bölgesinde olduğunu konuşmuştuk. Tam da bu bölgeden oldukça da güçlü bir tepki almış durumdayız. Burada maksimum tepki sınırı olarak takip ettiğimiz 3090'ların üstünde hareketler aldık. Bu gayet pozitif. Burada artık bizim ana beklentimiz 3167-3170'lere doğru hareketin devamı olacaktır. Ancak şu an için bir ara direnç
yükseliş bölgesi olan 3127-3120'de dirençle karşılaşmış durumdayız. Bu bölge kırılıp yükseliş devam edecek olursa 3160'larda, 170'lerde bir çift tepe riski taşıdığımızı lütfen unutmayalım. Bu bölgelerden talebin arza döndüğünü görüyorsak gene en azından risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Çünkü tekrar başa dönecek olursak tüm bu satışları tetikleyen ABD 10 yıllıklardaki talep süreci devam edecek olursa, dolayısıyla tahvil faizlerindeki o düşüş devam edecek olursa, özellikle dün başlayan o yükselişlerin piyasalarda bir tepki olarak kalma riski var. O nedenle tekrar tahvil grafiğine dönecek olursak şu yatay bandın kırılımı oldukça önemli olacak. Bugün için aşağıda 4.24, yukarıda da 4.40'ı yakından takip ediyor olacağız. Evet, genel olarak piyasalardan söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.